Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün saç boyama, emzirmede ve gebelik döneminde nasıl bir durumda onunla ilgili konuşacağım. Geçen gün arkadaşlarımdan bir tanesi beni arıyor ve Osman diyor böyle bir durum var. Ben saçımı boyatmak istiyorum. 3,5 aylıkta bebeğim var. Hala emziriyorum. Tavsiye eder misin? Saçımı boyatayım mı? Ben hayır deyince tabii biraz bozuldu ama yapabilecek bir şey yok. Sebebini şimdi açıklayacağım. İspatlanmış bazı durumlar var. Bu durumlar nedir? Sizin saç boyatma sonrasında maruz kaldığınız toksik maddeler kesinlikle vücudunuza giriyor. Kesinlikle vücudunuzda dolaşıyor. Kesinlikle sütünüzden geçiyor. Kesinlikle kanınızda dolaşarak bebeğinize de geliyor. Ama şu an için saç boyama endüstrisi ve bu konuyla ilgili avantajı olan insanlar şunu söylüyor. Ya işte bizim 1000 sayfalık bir kitabımız var. Bu 1000 sayfalık kitaptan bir sayfasının bir paragrafına baktık biz. Bu paragrafta çocuğa zararlı olabileceğine dair bir kanıt bulamadık. Yani 1000 sayfalık bir kitabınız var. Bir sayfanın sadece bir paragrafı okunmuş ve bu bir paragraf sayesinde diyorsunuz ki bu kitabın tamamında, o 1000 sayfanın tamamında bu konuyla ilgili hiçbir cümle yok. Biraz abartı değil mi? Öngörü olarak değil mi? Tamam, geçtim bunu. Şimdi ikinci aşamada biliyorsunuz ki eski dönemde işte şu insanlar şöyle sağlıklı yaşardı, böyle sağlıklı yaşardı. Şimdi işte her şey GDO'lu, her şey toksik, her şey bilmem ne. Yani kanserler arttı, depresyonlar arttı, onlar arttı, bunlar arttı. Bu cümleleri birçok yerden duymuşsunuzdur değil mi? Bu cümleler gerçekler arkadaşlar. Bu cümleler gerçek. Niye biliyor musunuz? Doğal yaşamdan ne kadar uzak kalırsanız o kadar çok canınız sıkılacağını garanti edebilirim. Şimdi doğal yaşam sizi aslında doğal vücudunuzun doğal şeklinde yaşaması için gerekli olan tüm maddelere sahip. Ama siz bazen isteyerek, bazen istemeyerek, bazen mecburiyetten, bazen de bilmeyerek bu doğal dengeyi bozmaya çalışıyorsunuz. Ya da bozuyorsunuz. Çalışmıyorsunuz da bozuyorsunuz diyelim. Ve sonrasında ne oluyor biliyor musunuz? İnsanlar sebebi belli olmayan multifaktöriyel dediğimiz hastalıklara yakalanıyor. Birkaç tane hastalık sayayım size. Depresyon multifaktöriyeldir. Kesinlikle şunu yaparsanız depresyon olursunuz ve şundan uzak durursanız depresyon olmazsınız diye bir cümle kurabilen kimse yok. Çocuklarda sık görülen hiperaktivite artık bebeklik çağına kadar yeni doğan bebekte dahil kanserler oluşabiliyor ve bu çok sık bir hastalık. Ve şeker hastalığı ve tansiyon ve kalp krizleri bir sürü hastalık var size multifaktöriyel olarak isimlendirilen ve sebebini %100 bilmiyoruz. O yüzden o da yapabilir, bu da yapabilir, bu da yapabilir diye cümle kurabileceğimiz hastalıklar içerisinde yüzlercesi var. Şimdi ben size bir çalışmadan bahsedeceğim. Meksika'da şöyle bir çalışma yapılmış. 400 tane lösemi hastası çocuğun annesinin geçmiş dönemde yani gebelik sırasında saç boyama işlemine maruz kalıp kalmadığı ile ilgili bir araştırma yapılıyor ve anlamlı derecede gebelik döneminde saç boyatan annelerin çocuklarında lösemi riskinin arttığı görülüyor. Şimdi bu çalışma bir kanıt. Onun dışında yapılan birçok toksikolojik inceleme yani toksik maddenin varlığını inceleme laboratuvarlarında bulunan kanıtlarda bir şeyler var kesin. Ama biz işte hani 1000 sayfalık kitabımız var dedik ya. Onun işte lösemi ile ilgili paragrafına bakmışız ve bir şeyler bulmuşuz. Toksik metabolitler tarafına bakmışız, bir şeyler bulmuşuz ama işte bununla ilişkisi, onun oluş mekanizması ile ilgili kocaman bir paragraf var. Henüz daha oraya gelmemişiz. Çünkü bu 1000 sayfalık kitabın 1000'ine de sahip değiliz. O bilgiye sahip değiliz. Size tavsiyem şüpheli olabilecek her şeyden uzak durun. Başta özellikle ilk gebelik dönemlerinde yani ilk trimester, 1. 2. trimesterde doğal dışı yaşamdan uzak durun. Sonrasında da 3. trimester dediğimiz artık doğuma hazırlanma ve gebelik sonrasında en az 1 yıl mümkün olduğu kadar saçınızı boyatmayın. Şöyle artılar eksiler bir araya konur. Çocuğun depresyona girmesini ihtimalini ortadan kaldırmak yerine ben mi depresyona gireyim? O tamamen size kalmış. Ben size işte kullanın ya da kullanmayın demiyorum. Ama bana sorarsanız hem gebelik döneminde hem de gebelikten sonra en az 1 yıl biliyorsunuz ki ilk 1 yıl süt bebeğin ana besin kaynağıdır. Ana enerji kaynağıdır. Yani süt olmasa olmaz. Çabuk hastalanır. İşte başka sorunlar yaşar. Alerji olur. İşte hastalıkları sık yakalanır filan. Bunlar ufak şeyler. Değil mi? Belki de değildir. Belki de daha fazlası vardır. Neyse fazlası kafanızı karıştırmayın. Benim görüşümü istiyorsanız bu tarz kimyasal işlemlerden uzak durun. En azından gebelikte ve gebelik sonrası 1 yıl bunlardan uzak durun. Şimdilik böyle olsun. Görüşmek üzere.